farklı ve sınırları zorlamalı korku filmi arayışında olanlara güzel bir film önerim var. Filmimiz X. Amerika'da çoktan vizyona girmiş bir film ve sanırsam 17 Haziran'da Türkiye'de sinemalara gelecek. 1979'da bir grubun Teksas'ta yetişkin filmi çekmek için gittiği kırsal bir yerde yaşayan yaşlı bir çiftin gazabına uğraması anlatılıyor filmde. The Innkeepers, The House of the Devil, VHS gibi korku filmleriyle tanınan yönetmen ve senarist Ty West'in bu filmde güzel bir iş çıkardığını düşünüyorum. Özellikle ben sinematografiyi beğendim. 70'lerin havası güzel yansıtılmış. Ayrıca Texas Chainsaw Massacre, Texas Katliamı filmini andırıyor. Old School denilen eski tarz kanlı slasher filmleri sevenlerin bu filme kesinlikle bir göz atmasını tavsiye ediyorum. Sadece bir korku filmi de diyemeyiz buna. İzlemesi zor, izleyicide tiksinti yaratan bir havaya da sahip bu film. Özellikle yaşlılığın getirdiği o çirkinlik ve yaşlıların korku ögesi olarak kullanılması bu filmi daha da bir gerici yapıyor. The Visit filmini izleyenler varsa ne demek istediğimi anlayacaklarını düşünüyorum. İzlemeyenler de korku filmi arayışındaysa kesinlikle gidip izlemeli, o da hiç fena bir film değil. Filmin edit kısmında özellikle sahneler arası geçişlerde bir sahneden diğer sahneye geçerken bir efekt kullanmışlar ve buna bayıldım. İzleyicide acaba ne olacak hissini iyi vermişler ve oldukça korkutucu bir açıyla başarmışlar bunu. Film güzel bir film ama sevmediğim noktalar da var. Mesela karakterlerin ölüm sahneleri çok kolay tahmin edilebiliyor. Bilmiyorum çok fazla korku filmi izlememden dolayı mı ama yani kesin şurada şu olacak, bu karakter şu şekilde ölecek dedim ve neredeyse %90'ını tahmin ettim. Bu biraz hayal kırıklığıydı. Filmde bir gizem havası da var ama bu gizem tarafın biraz havada kaldığını düşünüyorum. Oyunculardan başrol Mia Goth'u çok başarılı buldum. Eğer yanlış bilmiyorsam burada ikinci kez başrolü üstleniyor. Bence yine kendisini kanıtlamış bir oyuncu. Kendisi normalde İngiliz, haliyle İngiliz aksanı var ve ben filmdeki Texas aksanını çok sevdim. Herhalde en sevdiğim yer müzikler ve ses efektleriydi. Bir tane müzik var böyle ürpertici, sanki lanetli bir ev müziğiymiş gibi. O müzik insanı germe konusunda gerçekten çok iyiydi. Filmin post-credit sahnesi de var. O kısımda kesinlikle izlenilmesi gerekiyor. Bu anlattıklarım spoilersız kendi düşüncelerimdi. Şimdi de filmi izlemiş olanlar için bir takım ağır spoilerlı detaylardan bahsedeceğim. O yüzden filmi izlemeyenler gitsin, filmi izlesin, sonra kaldığımız yerden buradan devam edelim. Yaşlı çiftten Pearl, yetişkin filmi çekmeye gelen grubu neden öldürmeye çalıştığını anlamak çok da zor değil. Filmi izlerken de anlıyoruz ki Pearl savaştan önceki eski şanlı yılları özlüyor ve artık bir yaşlı olduğundan gruptaki gençlere ve onların hedonistik zevklerine karşı büyük bir kıskançlık duyuyor. Fakat filmde ucu açık bırakılan çok sahne vardı. Mesela gölün kenarındaki arabayı biliyorsunuz. Araba oraya nasıl geldi? Arabanın sahiplerine neler oldu? Diğer bir taraftan Bodrum'daki adam oraya nasıl asıldı? Arabanın sahibi bu Bodrum'daki adam olabilir mi şeklinde kafalarda bir takım sorular oluşmadı değil. Oraya yetişkin filmi çekmek için gelenleri neden öldürdükleri anlaşılabiliyor ama yaşlı çiftin, özellikle Pearl karakterinin neden oraya önceden gelmiş bir takım insanı öldürdüğü büyük bir belirsizlik. Özellikle Pearl diyorum çünkü Howard, Pearl'ın geçmişteki pisliklerini temizlemekten bahsetmişti ki bu da arabayı ve Bodrum'daki adamı akla getiriyor. Takdir ettiğim güzel detaylardan biri de Mia Goth'un hem Maxine hem de Pearl karakterini oynaması. Bunu filmi izledikten sonra öğrendim ki bu da Pearl'ın Maxine karakterini kıskanması aslında kendi geçmişine duyduğu büyük özlemi temsil ediyor olabilir. Filmin sonunda biliyorsunuz ki bir tek bizim Maxine hayatta kalmıştı ve filmin sonunda yaşlı çiftin televizyonunda dini göndermeler yapan muhafazakar adamın kızı olduğunu öğrenmiştik. Bu da filmde fazla açıklanmayan bir konuydu. Maxine sürekli hak etmediğim bir yaşamı kabul etmeyeceğim şeklindeki söylemleriyle televizyondaki dini konuşmaları ilişkilendirebilir miyiz bilmiyorum ama bu da kafalarda başka bir soru işareti bıraktı. Bir de post-credit sahnesi vardı. Daha çok sahne değil de bu olaylardan önce 1918'de geçen bir filmin teaserı ile karşılaşıyoruz. Burada çiftlikte Pearl'ın genç halini görmekteyiz. Yine Pearl'ı Mia Goth canlandıracak ve filmin çekimleri çoktan tamamlanmış. Bu yılın sonunda çıkması planlanıyor. Belki de ucu açık bırakılan birçok detayı buradan öğrenebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden Ty West'in Pearl filmi
filmini merakla beklemekteyim. Benim için bu film 7-25 bandında güzel bir filmdi. Açıklama kısmına puan verdiğim noktaları yazarım. Ayrıca filmde ucu açık bırakılan sahneler ile ilgili teorileri olanlar varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmasın. Diğer film incelemeleri için oynatma listeme göz atabilirsin.